bu halini ibretle izler ve sonunda hikmet dolu şu sözü dile getirir. Vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmud? Bir gün Sultan Mahmud sarayın ihtişamlı fakat gerçek hayattan uzak atmosferinden bir süreliğine ayrılmak ve halkının içinde olup bitenleri kendi gözleriyle görmek arzusuyla tebdili kıyafete bürünerek yanına güvendiği vezirini ve 2 askerini alıp sessizce dışarı çıkar, kalabalık sokaklarda dolaşırken insanların hallerini dikkatle gözlemler ve bu sırada orta yaşlı, üstü başı eski, yüzünden yoksulluğun izleri açıkça okunan bir adam dikkatini çeker. Bu adamın dükkanların önünde durup istediklerine yalnızca bakabildiğini, fakat cebinde para olmadığı için hiçbir şey satın alamadan mahzun bir şekilde yoluna devam ettiğini fark edince içi burkulur ve hemen yanındaki askerleri çağırarak o adamı işaret eder. Gidip kendisine en çok neyi arzuladığını öğrenmelerini ister. Askerler padişahın emrine uyarak adama yaklaşır, saygılı bir şekilde ne istediğini sorarlar ve adam içini çekerek uzun zamandır baklava yemeyi çok özlediğini fakat maddi imkansızlıklar yüzünden bir türlü alamadığını dile getirir. Askerler bu durumu vakit kaybetmeden Sultan Mahmud'a bildirince sultan hiç düşünmeden derhal bir tepsi baklava hazırlanmasını emreder ve hazırlanan baklavanın adama götürülmesini ister. Askerler kısa sürede nefis bir baklava tepsisi hazırlatıp adamın önüne koyduklarında adamın yüzü bir anda aydınlanır. Gözleri sevinçle parlar, titreyen elleriyle tepsiden bir dilim alır ve tam yiyecekken bir an duraksar, derin bir düşünceye dalar. Ardından baklavayı yavaşça yerine geri bırakır ve hiç beklenmedik bir şekilde tepsiyi alarak doğruca çarşıya gider. Orada baklavayı satar ve elde ettiği parayla evine dönüp çocuklarına yiyecek alarak onların karnını doyurmayı tercih eder. Bu durum askerler tarafından dikkatle izlenir ve hemen Sultan Mahmud'a anlatılır. Sultan duydukları karşısında hem şaşırır hem de üzülür. Çünkü adamın kendi nefsini değil, ailesinin ihtiyacını tercih etmesi onu derinden etkiler. Fakat aynı zamanda bu adamın talihini değiştirmek ister ve askerlere yeni bir emir vererek adamı gizlice takip etmelerini, her gün geçtiği yolun üzerine evine kadar altınlar dizmelerini söyler. Askerler verilen emri yerine getirerek adamın her zamanki yoluna altınları dizerler ve gizlenip onu beklemeye başlarlar. Ancak beklenmedik bir şekilde adam o gün alışık olduğu yolu kullanmaz, başka bir yoldan evine gider. Askerler büyük bir şaşkınlık içinde kalır çünkü günlerdir aynı güzergahı kullanan adamın ilk defa yolunu değiştirmesi akıl almaz bir durumdur. Hemen saraya dönüp durumu sultana anlatırlar. Sultan Mahmud bu haberi duyunca hayret ve öfke içinde "Bu nasıl bir iştir?" diye söylenir ve derhal adamın saraya getirilmesini emreder. Askerler adamı bulup saraya getirir, huzura çıkarırlar ve sultan bu kez onu hazine odasına götürerek eline bir kürek verir ve "Al bu küreği hazinenin içine daldır, ne kadar altın alırsan hepsi senindir," der. Adam o anın heyecanı, şaşkınlığı ve sevinciyle ne yaptığını tam olarak fark edemeyecek bir hale gelir. Aceleyle küreği hazinenin içine daldırır. Fakat küreği ters tuttuğunu fark edemez. Küreği geri çektiğinde ise üzerinde tek bir altın bile olmadığını görünce neye uğradığını şaşırır. Bu manzara karşısında Sultan Mahmud derin bir düşünceye dalar. Adamın kaderine boyun eğmiş gibi görünen bu halini ibretle izler ve sonunda hikmet dolu şu sözü dile getirir. Vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmud?